Efendim hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün Strat bölümümüzün üçüncüsündeyiz. Nazlıcığım hoş geldin. Hoş bulduk Gülşah'cığım. Nasılsın? İyiyim sağ ol, sen nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Başlamadan önce şunu söylemek istiyorum aslında Strat ne? Strat katman demek Türkçe'de. Katmanlar anlamına geliyor. Şimdi bugün biraz senin katmanlarına inmek istiyoruz. İstiyorum öyle diyeyim. Şimdi bugün aslında senin yaptığın işin birçok hani yapan kişiler psikoloji background'lu oluyor ya da işte terapi kökenli oluyor vesaire. Şimdi sen bambaşka bir yerden geliyorsun. Sen üst düzey bir insan kaynakları yöneticisisin. Şimdi de sen hani bir insan kaynakları yöneticisi olarak orada ne gördün de aslında seni bugünkü yoluna itti. Tamam. Öncelikle ben biraz kendimi tanıtayım. Aslında ben uluslararası ilişkiler mezunuyum. Tamamen psikoloji alanının dışında olarak değerlendirebiliriz. Fakat uzun yıllar insan kaynaklarında çalışmış olmam sebebiyle de yüksek lisansımı yine insan kaynakları alanında tamamladım. Dolayısıyla yaptığım iş gereği insanı işte bizim aslında işe insan her ne kadar teorik bilgiyi bir kenara koysak da tamamen işimiz insan odaklı, insana yönelik, insan psikolojisine, çalışma psikolojisine yönelik olduğu için ve nitekim aslına bakarsan çok kendimi keşfettiğim yaşlardan beri de psikoloji, işte felsefe, yine kişisel gelişim bu tarz konular hep ilgimi çekmişti. Mesleğimi de buna uygun olarak, işimi de buna uygun olarak seçmiştim. Dolayısıyla da bu tarz eğitimleri almaya da yüksek lisansla birlikte karar verdim. Yine yüksek lisansla insan psikolojisinin ağırlıklı olduğu derslerimiz mevcuttu. Burada yine devam ederken Yeditepe Üniversitesi'nden NLP koçluk bu eğitimlerimi tamamladım. Evet. Bunun dışında da artık hani bu kadarla yeterli değil aslında burada görünenden daha fazlası var ve buradaki süreci devam ettirmem gerektiğine karar verdim. Yine astroloji eğitimi, numeroloji eğitimi, Pisagor temelli numeroloji eğitimi aldım. Dolayısıyla da bugün beni bu yola iten aldığım eğitimler aynı zamanda da insanların derin anlam arayışlarındaki bu noktada hani nasıl daha yardımcı olabilirim? Nasıl ben bu süreçte daha verimli olabilirim şeklinde düşünmem beni itti. Aslına bakarsan bugün yaptığım iş insanların sadece yaptıklarını değil, neden yaptıklarını anlamalarına yardımcı olmak. Çünkü kurumsal hayatta çalışırken dışarıdan bakıldığında şimdi başarılı görünen birçok insan aslında içsel olarak tatminsiz, yönsüz, tükenmiş durumda. Evet herkes bir şeyleri yapıyor, bir işi yapıyor ama neyi neden yaptıklarını görünen o maddi değerler dışında çok fazla anlamlandıramıyorlar ve çok motivasyonlu çalışmak dediğimiz bu durumu sağlayamadıklarını da gördüğüm için tüm bu bilgiler doğrultusunda yolumu daha danışmanlık, daha koçluk, daha insanlara nacizane rehberlik edebilmek adına yönlendirmeyi seçtim. Yani aslında elimdeki araçların yeterli olmadığını master yaptıktan sonra anlamaya başladım. Evet. Yapmaya başlarken anlamaya başladım. Okay. Şimdi eğer bu bizim inanç bölümlerimizden ilkinden konuşacak olursak inanç. Şimdi biliyorsun ki aslında NLP sürekli inançlardan bahsediyor. Ki ben de birçok insan gibi aslında önceden hem inancın hem fikrin birbirine benzediğini, birbiriyle aynı olduğunu düşünüyordum. Ama şimdi bir fikir yani karıştırıyordum öyle söyleyebilirim aslında. Şimdi bir fikir üzerinde tartışabiliyoruz. İşte onu argümanlarla çürütebiliyoruz vesaire. Ama inanç farklı işliyor. Hı. Şimdi kısıtlayıcı bir inanç. Eğer hani felsefi olarak değil de mekanik ve yapısal düzeyde soracak olursa bunu o şekilde sormak isterim sana. Kısıtlayıcı bir inanç tam olarak nedir? Kısıtlayıcı inanç dediğimiz şey aslında kişinin kendisi dışında, dışarıdan ona dayatılan, öğretilen,
Toplum normları özellikle bunun içerisinde çok büyük rol oynar. Yine doğduğumuz aile bunun içerisinde çok büyük rol oynar. Yetiştiğimiz, büyüdüğümüz çevre bunun içerisinde çok büyük rol oynar. Nitekim sizin son yaptığınız araştırma ve yayınladığınız video doğrultusunda da aslında sen de destekleyeceksindir bunu. Çevreyi değiştirmek, çevreyle ilgili büyüdüğün, yetiştiğin ya da alışmış olduğun insan gruplarıyla ilgili kısıtlı inanç daha çok bizim gerçekten günlük yaşamımızda iletişimde kaldığımız, görüştüğümüz, fikir alışverişinde bulunduğumuz insanlar, olaylar daha çok buradan kaynaklanıyor. Dolayısıyla aslında kişi kendine ait olmayan, kendi davranışına, kendi karakterine ait olmayan kalıpları da beraberinde üzerine çekmiş ve almış oluyor. Peki sen Nazlı olarak soracağım. Hani bunu bir uzman olarak sormayacağım. Şimdi bir inancı işte zihinsel olarak reddetmekle aslında o inancın hani artık o bedenimize hani geçtiği bir yer var ya. O bedenimizde gerçek Hallettirmek. olmaktan çıkması arasındaki o farkı ilk kez nasıl deneyimledin? Ne zaman deneyimledin? Yani şöyle, bunun aslında karakterle de çok ilgisi var. Evet, biz bir takım inançları sahipleniyoruz, üzerimizde hani kalıplaştırıyoruz ama karakterimizin de buna uygun olması ve yatkın olması önemli. Ben kendimden örnek verecek olursam eğer, şimdi ben güçlüyüm, her şeyi ben tek başıma yapabilirim, sorumluluklarımı paylaşmakta zorlandığım. Yani ben kendimde en azından bu şekilde fark etmiştim. Bu eğitimleri daha en başında alırken. Dolayısıyla işte sorumluluk dağıtmak, sorumluluk paylaşmak, bu süreci yönetmek, kontrol etmekle ilgili. Bu tabii ki sadece iş konusunda değil, hayatta da böyle. Kendim yapabilirim, kendim durabilirim. Ama aslında yardım istemek, hani bende de şöyle bir kalıp vardı. Kendin yapmalısın, kendin ayaklarının üzerinde durmalısın, kendin başarmalısın. Evet, bu çok güzel. Fakat belirli bir noktada hayat zaten hani her zaman adil davranmıyor ve iyi davranmıyor. Ama dolayısıyla arada bir yardım istemek, destek istemek, bu da benim kendimde geliştirmeye çalıştığım bir sistemdi. Bununla başlamıştım ben ilk. Benimle benzer şeyleri yaşayanlar zaten hak vereceklerdir. Hani bununla ilgili ben de geriye dönüp bir baktığımda, yaşadığım, düşündüğüm olaylara baktığımda evet, yani böyle bir kalıbımın olduğunu fark ettim ve ben kendimde ilk bunu çalışarak başlamıştım eğitimleri aldığımda. Şimdi biraz önce hani az önce NLP'den bahsettin, işte astrolojiden bahsettin, numerolojiden bahsettin vesaire. Şunu sormak istiyorum. Şimdi hepsiyle bir arada çalışıyorsun ve hani alışılagelmedik bir kombinasyon. Çünkü hani çoğu kişi tek bir alan seçiyor ve hani o konuda ilerliyor. Şimdi NLP hani öznel deneyim yapısıyla ilgileniyor vesaire. Astrolojide işte arketipler var, sembolik bir zaman var vesaire. Sen hepsini bir arada nasıl combine ettin? Senin için hani bu alanlar nerede kesişiyorlar? Ya da işte birinin görüp de diğerinin göremediği bir alan var mı? Şimdi burada aslında konuyu ikiye ayırmak isterim. Astroloji, numeroloji aslında ciddi ilimlerdir. NLP tarafı daha psikolojik kökenlidir. Astroloji ve numeroloji tarafına baktığımız zaman şimdi günümüzde gerçekten işi çok magazinsel boyutuna döken meslektaşlarımız oldukları için maalesef çok fazla dikkate alınmıyor ya da işte önemsenmiyor diyeyim. Ama aslında bunlar önemli, ciddi, gökyüzünün matematik hesabı dediğimiz aslına bakarsan önemli konular. Yine astroloji tarafında kişinin problemini tespit etmekle ilgili. Çünkü doğum haritası dediğimiz şey aslında kişinin parmak izi gibidir ve sadece kişiye aittir, kişiye özeldir. Dolayısıyla doğarken bu hayata getirdiği bir takım yetkinlikleri, yetenekleri, kabiliyetleri, yapması gerekenler, darması, keza aynı şekilde karma ile ilgili taşıdığı süreçler, nerelerden sınanacağını, bunları görebilmemiz açısından hem astroloji hem de numeroloji bana bu anlamda çok fayda sağlıyor kişiyi analiz ederken.
NLP tarafına geldiğimizde de burası NLP ve koçluk diyelim hatta. NLP ve koçluk tarafına geldiğimizde de burada kişinin sorununu tespit ettikten sonra tabii ki sadece astroloji ve numeroloji üzerinden koçluk seanslarını ilerletmiyorum esasında. Burada tamamen kişiyi gözlemlemek, işte yaşam çarkı dediğimiz bir çark, bir sistemimiz var bizim. Özellikle kullandığım. Kişiyle bu danışmanlık ilk tanışma seansı, sorunları tespit etme, hangi noktalara çalışmamız gerektiğini özellikle tespit ettikten sonra diğer astroloji tarafını ve numeroloji tarafıyla da match etmiş oluyorum her iki tarafı. Yine davranış değişikliğine gitmesi gereken, yani şimdi yaratılış olarak kişi mesela agresyona çok yatkındır ya da işte içe kapanmaya çok yatkındır. İşte boğaz çakrası ile ilgili problemi vardır, kendini iyi ifade edemiyordur, konuşmakta zorlanıyordur, derdini anlatmakta zorlanıyordur gibi. Bunları zaten haritadan görebiliyoruz ama özellikle kalıp tarafında, yani bu inanç kalıpları bu tarafla ilgili oturmuş olan hayatında yaşadığı bir takım olaylarda da biz ona koçlukta çapa atmak deriz. Bir yerde bir olay yaşadığımızda bu aslında pozitif bir şey de olabilir, negatif bir şey de olabilir bu arada yaşadığımız olay. Bir şey yaşamıştır, orada olumsuz olarak zihni ona bir çapa atmıştır ve tekrar benzer kişiler ya da benzer bir ortama girdiğinde arkadan bu çapa ona sufle verir. Tekrar kendini kötü hissetmelisin, sen bunu daha önce yaşamıştın gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla o noktada, o olayın yaşadığı noktaya onu götürebilmek için NLP'yi kullanırım ben burada. Kişiyi tekrar yaşadığı o anı hatırlama, oraya götürme, orada vermesi gereken tepkiyi verme ya da söylemesi gerekenleri söyleme, davranması gerektiği şekilde davranmasıyla ilgili bir rol çalışması gibi düşünebiliriz aslında bunu. Ama şimdi yarı hipnoz hali gibi düşünebilirsin o frekansı. Kişi %100 hani hipnoz halindeyken yaptığımız bir çalışma değil bu. Ama meditatif hali en yüksek haldeyken yaptığımız bir çalışma. Önemli olan kişinin orada tamamen buna fokuslanması, o olayda ne hissetti, nasıl değiştirirdi, bunu nasıl dönüştürürdü gibi. Yine bunun gibi NLP ile birlikte yapabileceğimiz, dönüştürebileceğimiz, işte yaşadığı o kırgınlıkların yerine daha güzel, daha mutlu anılar koyup en azından oradaki çapayı kırabileceğimiz bir takım fiziksel argümanlar kullandığım durumlarda oluyor. Yani totale baktığım zaman, konuyu toparlamam gerekirse, astroloji ve numeroloji tarafında kişinin aslında yaşamış olduğu sürece dair, işte nerelerde takılabilir ve neyi ne kadar yapabilir, aslında neye potansiyeli var ve neyi nasıl çözmesi gerektiğine dair konuları tespit edip kişinin gitmesi gereken, yapması gereken yönü tespit edip NLP tarafında da takıldığı noktaları, yani kocaman bir çark düşün, oraya küçücük bir kürdan gibi bir şey takılmış. Bu çark sadece bunun yüzünden dönmüyor. Bizim görevimiz aslında o kürdanı kişiye ona oradan çekip çıkartmayı anlatmak, fark ettirmek ve öğretmek gibi. Bu yüzden de her ikisi de birbirinden çok ayrılabilen çalışmalar değil. Bir de bizim NLP ve koçluk tarafında şundan da bahsetmek isterim. Şimdi bizler ya en azından ben psikolog değilim, psikiyatr değilim, fakat koçluk çalışmalarının temelinde bizi ilgilendiren şey geçmişte yaşananı bir şekilde oradaki o davranış değişikliğini kişiye kabul ettirip önüne bakmayı öğretebilmek, gösterebilmek. Kişiyi konfor alanından çıkarmak da değil aslında amacımız. Yani şimdi kişi içinde mutsuzsa ben ona diyemem ki hemen ayrılmalısın, hemen bırakmalısın gibi bir şeyimiz yok aslında. O şartlar altında, o çalıştığı düzen altında şu an halihazırda davranış değişikliğine giderek, farkındalığa ulaşarak nasıl daha bulunduğu ortamı güzelleştirebilir, nasıl zihin yapısını değiştirebilir, farklı ne seçenekleri olabilir ve yolunu yavaş yavaş ayrışmaya nasıl çizebilir? Tamamen bu noktada yardımcı olmak. Evet. Şimdi şeyi aldım, hani senin dediğin o inanç kalıplarından devam etmek istiyorum şu an. Tamam. Gonzalo ile beraber bir video yaptık, hani ona biraz değinmek istiyorum bu anlamda. Çünkü hani bu inanç kalıplarıyla beraber gerçekten ilgi çekici olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Şimdi
Gonzalo bu ACT dediğimiz yani kabul ve kararlılık terapisinde bilişsel birleşme yani cognitive fusion dediğimiz bir kalıptan bahsetti. Aslında hani bir düşünce olmaktan çıkıp kişinin gerçekliğine dönüşüyor. Kişi hani e, ben hani başarısızım belki düşüncesine sahip değilsin ama artık o düşüncenin kendisi olmuşsun. Onun Evet. karakterinin bir parçası gibi görüyorsun, kabullenmişsin. Şimdi Gonzalo dolayısıyla aslında değişimde yani bu kalıpları kırmakta aslında en güçlü hani engellerden biri olduğundan bahsetti bu videomuzda. O yüzden hani dedim Hı hı. enteresan olabilir burada eğer bunu söylersem. Evet, Çünkü kesinlikle aslında katılıyorum. sadece hani kim olduğun ya da olduğuna hani inandığın bir şeyi değiştirmeye çalışmak kişinin kendi benliğine aslında bir saldırı gibi hissettirebilir. Evet. Şimdi bu aktaki işte çözüm yani ayrışma, o diffusion dediğimiz yani düşünceyle o psikolojik bir mesafe koymak yani Stephen Haylis'in ifadesiyle bu psikolojik esnekliği yeniden kazanmak ve hani düşünce tarafından ele geçirilmek yerine aslında ben bu düşünceye nasıl bir tepki veriyorum? Şimdi NLP'nin de aslında hani şimdi akl bu şekilde davranıyor. NLP'nin de kendi araçları var bununla alakalı. Hı hı. Şimdi ben de NLP çalıştım vesaire ama tabii sen bu konuda daha benden tecrübelisin. E, şimdi Senin de NLP tarafın sağlamdır bu arada, biliyorum. şimdi Bu da NLP'de bir alt sağlık. modaliteler var. Hani algısal pozisyonlar var vesaire. Kişi hani karşısındaki o düşünceyle tamamen bütünleşmiş oluyor. İşte inancı, yani kendini bir şekilde kişi nereden başladığını göremiyor vesaire diyebilirim. Şimdi senin pratiğinde işte bu ayrışma peki nasıl gerçekleşiyor? Yani önce kişinin zihni mi değişiyor yoksa beden mi değişiyor? Nasıl oluyor? Aslında her ikisi de birlikte hareket ediyor diyebilirim bu noktada. Çünkü asıl fark etmekle başlıyor bizim bütün çalışmalarımız. Fark etmek ve değişime istekli olmak. Yani fark etmek dediğimiz şey aslında sorunu tespit ettik. Okey, tamam, benim böyle bir problemim var ve ben burada davranış değişikliğine gitmem gerekiyor. Yani bir farkındalık oluştu bende. Peki şimdi bunu pratiklerle yapmaya başlayalım. Hani yaşadığımız olaylar üzerinden, işte düşüncelerimiz üzerinden, hissiyatlarımız üzerinden bunun üzerine çalışmaları başlatıyoruz. Dolayısıyla hem zihin hem de fiziksel olarak değişim birlikte başlamış oluyor. Hı hı. Peki sen hani Nazlı böyle seanslarında gerçekten o ayrışmanın hani gerçekleştiğini gördün mü? Öyle bir an oldu mu? Evet, çok oldu ve bunun için de gerçekten sen de yaşamışsındır mutlaka çünkü seanslarında bunu bu gerçekten çok böyle tarif edilemez bir mutluluk. Birinin hayatına dokunabilmiş olmak. Yani bizler için evet, biz ondan sınanmadığımız için ya da bununla uğraşmadığımız için bize küçük gibi gelebiliyor ya da ya buna da takılınır mı? Belki dışarıda bir arkadaşın anlatsa bunu duyabilecek seviyede belki şeyler çıkabiliyor bazen. Ama aslında işin aslı bu kadar basit değil. Onun tüm hayatını etkileyebiliyor, tüm yaşamını, tüm sürecini etkileyebiliyor. Mesela çok yakın bir tarihte temizlik takıntısı olan bir danışanım vardı. En son onunla böyle bir çözülme yaşadık. Dolayısıyla artık daha dengeli, daha bilinçli, daha farkında olarak o duygu geldiğinde nasıl hareket etmesi gerektiğini, ne yapması gerektiğini bilerek yol almaya başladı. Bir teşekkür etmesi, benim bunu onda gözlemleyebiliyor olmam gerçekten mesleğimin bana vermiş olduğu en büyük hediye. Bunun tadını sen de bilirsin zaten. Sen de danışanlarına mutlaka yaşamışsındır. Bu şekilde. Şimdi hani şeyden bahsediyoruz ya kalıplardan, inançlardan, tekrar eden durumlardan insanların hayatlarında. Sonuçta insanlar bir şekilde
bazen kendilerini o tekrar eden işte döngüler içerisinde buluyorlar. O kalıplar, inançlar içerisinde buluyorlar. Şimdi NLP perspektifinden bakacak olursak bu duruma, sence bu bir inanç sorunu mu, kalıp sorunu mu, durum sorunu mu, ne sorunu bu? Yani bence bu kalıplaşmış inanç sorunu diyebilirim. Çünkü bir şekilde bu düşünceler kişiye zerk edilmiş. Yani almış zaten üzerine çekmiş. Zaten yaratılışı gereği bazen bazı şeylerden de sınanacağı açık olarak gözüküyor dediğim gibi haritalarda. Dolayısıyla inanç sorunumu, kalıp sorunumu, inançların kalıplaşmış hali, totale bakmak lazım diye düşünüyorum bu noktada. Ama değiştirilebilir mi? Kesinlikle değiştirilebilir. Kolay mı? Değil. Her zaman her konu için kolay değil elbette. Ama insanın kendi yapabileceği en iyi yatırımlardan bir tanesi. Çünkü hayatı yaşama şeklin değişiyor. Olaylara verdiğin tepkiler değişiyor, insanlara bakış açın değişiyor. Dolayısıyla bunları kırmak mümkün, zor ama mümkün. Evet. Bir de ben şuna da değinmek istiyorum hani hazır konusu açılmışken. Şimdi o dedim ya hani Gonzalo'yla bir video çektik vesaire. Şimdi o videonun bir kısmında da aslında bu hani döngüler vesaire sonuçta bize bir stres de yaratıyor hayatımızda. Evet. Ben çünkü orada bir şekilde ortadan hani o döngülerden çıkamıyorum vesaire. Şimdi orada kronik stresin aslında biyolojisine değindik biz konuşurken. Çünkü uzun süreli stres ve hani tüm bizim stres tepkimizi aslında hani koordine eden bir HPA dediğimiz HPA aksı yani hipotalamus, hipofiz, adrenal aksı dediğimiz bu aks nasıl bozuluyor? Bundan da burayı da hani söylemek istiyorum kısaca. Şimdi aslında bu sistem kronik olarak bozulduğunda kişinin sadece kaygı ve ruhsal halinden bahsetmiyoruz biz. Enflamatör hani gen ekspresyonlarından tut da hani epigenetik yaşlanmasından işte majör depresif bozukluğundan travma sonrası stres bozukluğundan hatta bipolar bozukluğuna kadar gidebiliyor. Ve günümüzde de aslında hani bunların ciddi artışlarından bahsediyoruz. Evet. Bir süre. Şimdi kronik bir aşırı uyarılmışlık var. Hani orada bir danışan var. Sürekli bir savaş ya da kaç halinde. Şimdi sen bu Evet. şekilde insanlarla mutlaka denk geldin. Ben de denk geliyorum. Hani biz de denk geliyoruz. Sonuçta bu Evet. şekilde bu modda olan bir kişinin bu prefrontal korteks dediğimiz aslında bu kısmı çevrim dışı oluyor. Yani o içgörü üreten kısmı, anlatı kuran o beyin bölgesi çevrim dışı oluyor. Yani aslında kişi bir bakıma ulaşılamaz oluyor o dönemde. Kesinlikle öyle. Peki senin bu durumda karşılaştığın biriyle çalışırken aslında o terapetik giriş noktan ne? Ve hani astrolojinin burada bir rolü oluyor mu? Onu merak ediyorum biraz. Çünkü sonuçta biz astrolojiyi hani bir kehanet gibi vesaire işte bu sene lotoyu kazanacaksın falan öyle kullanmadığımız için eee, hani bir yapılandırma aracı olarak kullandığımız için aslında. Gerçekten astroloji bu durumda nasıl bir işlev görüyor? Şöyle söyleyeyim. Şimdi bir kere bunu danışanın neden geldiği önemli. Şimdi savaş ya da kaç dediğimiz noktada. Evet, bir problemin olduğunun farkında ve aslında bunun için danışmanlık almak istiyor. Özellikle koçluk tarafı için bahsediyorum bunu. Sadece astrolojik seans alıp sonrasında koçluğa dönen danışanlarım da var. Özellikle bunu mesela astrolojide görebiliyor muyuz? Evet, görebiliyoruz. Mesela Merkür bizim iletişim kurduğumuz gezegenimiz. Aynı zamanda kafamızın nasıl çalıştığını gösteren. Yine Ay keza öyle şekilde. Hangi burçta çalışıyor, nasıl açılar alıyor. Dolayısıyla kişinin durumunu, psikosomatik durumunu çok özür diliyorum. Bu durumunu yine keza düşünce yapısını, haritadaki diğer açılarla, diğer gezegenlerle aldığı açılara bakarak buradan tespitini yapabiliyoruz zaten.
Ama kişi neden bize geldi? Hangi konuda destek istiyor? Hangi konularda takılıyor? Aslında onun destek istediği konu takıldığı bir konu da olmayabilir. Bunlar da çıkabiliyor. Aslında çok daha farklı bir yerde, kökte küçük bir noktaya takılmış olabiliyor. Ama ana konuyu farklı bir şey görebiliyor gibi. Ama diğerini çözdüğümüz zaman diğerleri böyle çorap söküğü gibi tık 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 peş sıra gelebiliyorlar. Dolayısıyla astrolojide de evet bunu görebiliyoruz. Numerolojide de görebiliyoruz aslında. Zaten koçluk seansında da üzerine çalışa çalışa buradaki davranış değişikliği o süreci de geliştirebiliyoruz. Son olarak özgürlük. Özgürlükten biraz konuşalım isterim. Evet. Şimdi özgürlük aslında baktığımda bir bilinmezlik bir bakıma. Hani kulağa bazen korkutucu gelebiliyor. Ee, peki sen işte bu kalıplarından kurtulduğunda, bu inançlarından kurtulduğunda yani özgür olduğunda geriye kalan Nazlı kim? Gerçek nazlı diyebiliriz. Aslında bu hepimiz için. Yani davranmak zorunda olmadığı, işte düşünülmesi gerektiği şekilde düşünmek zorunda olmadığı, gerçek nazlı, istediği gibi davranan, istediği gibi hareket eden. Bu tabii ki başkalarının işte özgürlük alanına ya da işte insani haklarına müdahale etmek olmadığı sürece hepimiz için geçerli. Daha kendi gibi olan, kendi gibi davranmak isteyen, işte kendiyle baş başa kalan bir Nazlı. Bu hepimiz için geçerli dediğim gibi. Özgür olmak güzel bir şey. Ben bireyselde de çok severim bu arada özgür olmayı, özgürlüğü, Biliyorum. bağımsız olmayı. Dolayısıyla yani tamamen kendin olmak, kendin istediğin gibi. Bulunmak istemediğin bir yerde olmamak. Olmak istemediğin insanlarla bir arada kalmamak. Yani tamamen kendine ait bir alan. Aslında eğleyiciliğimizi kullanmak orada. Onu söylemek isterim. Evet, doğru. Hep üzerinde durduğumuz konu eğleyicilik kabiliyetimiz. Şimdi peki bir danışanın özgürlüğünden bahsedecek olursak hani fikir olarak değil de gerçekten bunu da duyumsanan bir his olarak danışan yaşadığında o özgürlüğü yaşadığında bir şeyler değişiyor vesaire hani bir şeylerin gerçekten değiştiğinin o ilk işareti ne oluyor? Yani burada danışanın özgürlük kavramını sorgulamak lazım. Şimdi özgürlük kişiden kişiye değişebilen bir şey aslında, göreceli yani. Hani kişi bulunduğu ortamda halihazırdaki düzenini sürdürerek de özgürüm ben zaten mutluyum diye de düşünüyor olabilir. Burada danışanın özgürlük kavramını sorgulamak lazım. Tamamen onun görüşleri üzerinden çok hani yorum yapabileceğim bir şey esasında. Nazlı son olarak birkaç sorum daha var sana. Seni bırakmıyorum. Hazır bulmuşken. Tabii ki. Biraz evet. Çünkü biliyorum yoğun olduğun danışmanlıklarında vesaire. Ee, peki senin şu anda gerçekten hani üzerine çalıştığın bir kök inancın var mı? Varsa o ne? Yani şöyle söyleyeyim, yakın zamana kadar, şimdi bu videonun başında da bahsettiğim tabii sorumluluk almak, sorumluluk bilinciyle ilgili. Biraz böyle çalışırken de bu böyleydi. Şimdi tabii ki tek çalışıyorum seanslar sebebiyle. Burada bu kadar zorlanmıyorum. Çünkü ben yapıyorum. Hani bütün çalışmayı komple ben yaptığım için zorlanmıyorum belki de. Ama hani grup ve ekip çalışmalarında biraz böyle sorumluluğu üzerine alıp devam ettirme. Ya da hayatın geneli içerisinde konuşursam da işte ben yaparım, ben ayaklarımın üzerinde dururum. Ben devam ettiririm, ben güçlüyüm tarafımı biraz daha böyle yardım almaya yönelik açık hale getirdim. Çünkü şöyle bir şey olduğunu keşfettim. Gerçekten eğer yardım istemiyorsak,
hayat bir şekilde bizi buna muhtaç hale getiriyor. Yardım istemeye açık hale getiriyor. Çok yoruluyoruz. Bir takım hastalıklarla sınanıyoruz. İşte kas ağrıları vesaire. Gerçekten yardım almaya, istemeye açık hale getiriyor ve ders devam ediyor. Burayı öğrenmen gerekiyor. Dolayısıyla bu tarafla ilgili yakın zamanlarda çalıştım. Hala daha sürecim tabii ki belirli noktalarda devam ediyor, etmiyor değil. Ama artık daha kendime alan açarak, daha akışına bırakarak, daha işte yetiştirmeye, koşturmaya çalışmayarak, biraz daha böyle rahat çalışıp, rahat yaşayıp, bununla ilgili yaşam düzenimi de değiştirdim hatta yakın zamanda. Daha büyük şehirden çıkıp daha küçük bir bölgede yaşamaya geçtim. Daha rahat hissediyorum. Yani benim kendi özelimde çalıştığım, çalışma yaptığım alanlar genelde bunlar oldu. Son olarak da Nazlıcığım, insanların hani bu videoyu izledikten sonra o gece uyumadan önce kendilerine sormalarını istediğim bir soru var mı? Tek bir soru olsaydı o ne olurdu? Bence şöyle düşünsünler. Ben yani bir soru evet ama beraberinde bir soruyu daha getirebilir bu. Gerçekten yaşamak istediğim hayat bu mu? Gerçekten böyle bir düzenin içerisinde mi var olmak istiyorum? Bu hayat benim mi? Ve ben burada iyi miyim, mutlu muyum? Potansiyelimi ortaya koyabiliyor muyum? Yani buraya bir sorgulasınlar isterim. Ve bunların cevaplarını verirken de gerçekten kendilerine karşı samimi olsunlar. Çünkü bu kararlarını kimseyle paylaşmak zorunda değiller. Bu düşüncelerini paylaşmak zorunda değiller ama kendilerine karşı dürüst olmak zorundalar. Dolayısıyla bunu sorgulasınlar isterim. Eğer cevap evetse süper. Yani kişi için gerçekten çok güzel bir süreç. Ama cevap hayırsa o zaman değişime hazır mıyım? Ben değişim göstereceksem hangi inanç kalıplarımı değiştirmeliyim ya da kendimi özgür sandığım neler var hayatımda? Gerçekten özgür müyüm? Mutlaka buralarla ilgili farkındalık geliştirmelerini, çözebiliyorlarsa kendileri, çözemiyorlarsa da destek almalarını öneririm. Ben de şu konuyu eklemek istiyorum çok kısaca. Gerçi bahsettim daha önceden ama bahsetmekten çok keyif alıyorum öyle söyleyeyim. Bahset lütfen. Yani biliyorsun şu an bir master programı yapıyorum psikoloji Evet. ve e, kendimi EFIT alanında yani duygu odaklı bireysel terapi alanında uzmanlaştırıyorum ve orada bizim hep söylediğimiz Dr. Sue Johnson'ın söylediği çok güzel bir metafor var. İlişki, benimle çok böyle iç içe geçtiği için öyle söyleyeyim. Diyor ki aslında her kişinin bir müziği var. Arka planda çalan, ruhunda çalan bir müziği var ve gerçekten hani şunu sormalarını isterim ben de kişilerin. Gerçekten hayatlarında o çalan müzikle kendi yaşamak istedikleri hayat vesaire uyuşuyor mu? Çünkü uyuşmuyorsa orada bir şey vardır. Uyuşuyorsa çok güzel. Bunun cevabı evetse senin de söylediğin gibi. Ama uyuşmuyorsa da hani oraya bir bakmak lazım. Ben de Evet. hani onu sormak istedim aslında. Son olarak da Nazlıcığım, sana nasıl ulaşabilirler? Senin hani şu anda bir programların vesaire var mı? Güncel tekliflerin var mı? Biliyorum çok yoğunsun ama belki hani yine de bence değinmekte bir fayda var. Tabii bahsedeyim. Şimdi koçluk seanslarımız devam ediyor. Koçluk seanslarında daha çok tek seans şeklinde değil, birkaç seans birden ilerlemek durumunda kalıyoruz. Çünkü orada bir kök sorunu tespit edip orada hani danışanı gözlemlemek gerekiyor esasında. NLP yine koçlukta kullandığımız araçlardan bir tanesi. Sadece işte kendi hayatında tespit ettiği bir problem vardır kişinin. Ben sadece bu konu üzerinden destek almak istiyorum der. Dolayısıyla bununla ilgili de destek alabilir tek seans şeklinde. Ama eğer işte astroloji seansı yani bu hayata niye doğdum, neden buradayım, yaşayabileceklerim neler, beni genel olarak evet aynen öyle bunları öğrenmek isterse de işte tek seans şeklinde
Hem doğum haritası danışmanlığı hem de yıllık öngörü şeklinde seanslarım devam ediyor. Numeroloji aynı şekilde tek seans alabilirler. Instagram üzerinde yani Instagram'da sosyal medyamı aktif kullanıyorum. Bir de web sitem var. Zaten videonun altına bırakıyor oluruz. Ulaşmak isteyenler orada ulaşabilirler. Aynen. Nazlı'nın iletişim bilgilerini videonun altına bırakacağız. Bizi izleyenler için herkese çok teşekkür ederiz. Merci beaucoup. Buradayız. Videonun altına Gonzalo ile değişim yani çevreni değiştir video linkimizi de ekliyor olacağız. Nazlıcığım, valla çok teşekkürler. Çok keyifliydi. Ben çok teşekkür ederim Gülşah'cığım. Çok sağ ol. Yine tekrar görüşmek üzere diyorum. Görüşürüz. Hoşça kal. Hoşça kal.